Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Telefon, tablet, bilgisayar derken bir de Android akıllı saatin piliyle hiç uğraşmak istemiyorsanız Samsung Galaxy Watch 4 ve Classic serilerinde kullanım süresi ve pil sağlığını arttırabileceğiniz 15 ipucunu sizler için bir araya getirdim. Tekrar merhabalar. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Başlamadan önce bölümde önereceğim seçeneklerin tamamını uygulamanızı hiç tavsiye etmem. Sonuçta akıllı saatinizin kullanım zevkini ortadan kaldırmak istemem. Amacım sizin için önemsiz olan uygulamaları kapatmanızı sağlayarak ortalamada 5-6 saatlik ek kullanım süreleri kazandırmak. Başlangıcı ise akıllı saatlerin pili en fazla tüketen parçası olan ekranla yapalım. Kadran seçeneklerinde açık renkli veya animasyonlu arka planları tercih etmek, bir de sağlık özeti, adım sayısı, kalp takibi veya hava durumu gibi içerisinde sürekli veri toplayan göstergeleri kullanmak pil tüketimini arttıran etkenlerin başında geliyor. Bu nedenle ışık gücünü azaltan koyu temalı ve mümkün olduğunca minimal sade tasarımları tercih etmenizi öneririm. Ekran özellikleriyle devam edersek parlaklık seviyesini benim gibi gün boyunca en üst seviyede tutmak da pil tüketimini artıracaktır. Bunu engellemek için ayarlar ekran menüsünden otomatik parlaklık sekmesini aktif hale getirebilirsiniz. Böylelikle ekran parlaklık seviyesini ortamdaki ışığın gücüne göre kendisi ayarlayacaktır. Ama ben kısık ışıklı ekranı rahat bir şekilde göremediğim için bu maddeyi uygulamayanlardanım. Aynı menüden ulaşabileceğiniz Always on Display yani sürekli açık ekran özelliğinin açık olması da pil tüketimini artıran bir başka etken. Ben açıkçası ne olursa olsun bunu kapatmayı hiç tercih etmem ama aranızda benim kadar önemsemeyenler varsa aynı menüden kapatabilir veya ekranı aşağıya sürükleyerek çıkan denetim masasından ilgili simgeye basarak da manuel olarak açıp kapatabilir. Bu arada her bölüm aynı şeyleri tekrarlıyorum belki ama kanalın 20.000 aboneye ulaşıp daha da hızlı büyümesi ancak sizin desteklerinizle mümkün. Bu amaçla kanala abone olup videoyu da beğenebilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Gün içerisinde gelen aramalar, haberler, mesajlar veya duyurular gibi sayısız bildirimlerle ekranın her seferinde açılması pil tüketimini artıran bir başka etken. Bu nedenle ayarlar, bildirimler menüsünden ekranı aç seçeneğini kapatmak enerji tüketimini de azaltacaktır. Eğer mesajları kaçırmamak için ekranın açılmasını istiyorsanız da bu durumda sizin için önemli olmayan uygulamaların bildirimlerinin saatte görünmemesini sağlayabilirsiniz. Bunun için bu sefer cep telefonunuzdan Galaxy Wearable uygulamasına girip saat ayarları, bildirimler menüsünden gereksiz uygulamaları kapatarak seçenekleri sınırlandırabilirsiniz. Böylelikle ekranınızın her bildirimde açılmamasını sağlarsınız. Normal şartlarda eğer ülkemizde akıllı saatler içinde eSIM desteği olsaydı telefonunuz yanınızdayken LTE yani GSM modunu kapatmanızı önerecektim. Ama bu özelliği zaten kullanamadığımızdan maalesef bu maddeyi es geçiyorum. Ekranı aşağıya sürükleyerek çıkan denetim masasından güç tasarrufu modunu aktif hale getirerek pil süresini uzatabilirsiniz. Ancak bu durumda akıllı saatinizin bazı donanımları da çalışmayacaktır. Tam listeye ayarlardan pil menüsüne girerek ulaşabilirsiniz. Belirtildiği gibi her zaman açık ekran, Wi-Fi, uyandırma hareketi ve yazılım güncelleme özellikleri kapanırken CPU, parlaklık, ağ kullanımı, konum hizmeti gibi özelliklerse sınırlı hale geliyor. Eğer akıllı saatinizin şarjı tam doluysa göstergelere göre 10-11 saatlik ek kullanım elde edebileceği belirtilmiş. Ancak gerçek kullanımda bunun yarısını yani 5-6 saat olarak düşünebilirsiniz. Yine ayarlardan pil menüsüyle devam edersek bu sefer en altta sadece saat adında bir alternatif daha göreceksiniz. Eğer bu özelliği aktif hale getirirseniz 15 günü aşan bir kullanım şekline ulaşabiliyorsunuz. Ancak bütün seçenekler arasında bence en sevimsiz olan bu durumda ekrana bastığınızda sadece saat bilgilerine ulaşabileceksiniz o kadar. Bu nedenle bence şarj seviyesi sadece %10 ya da 15'lere düştüğünde kullanmak en mantıklısı. Pil tüketimini azaltmanın bir başka yolu da sağlık takibinden geçiyor. Gün içerisinde yapılan sağlık ölçümleri ve sıklıklarını düşürebilirsiniz. Ayarlar, Samsung Health menüsünden kalp atış hızı, stres, kandaki oksijen ve hatta horlama algılaması gibi ölçümleri sürekli yerine ihtiyacınıza göre hareketsizken 10 dakikada bir veya manuel olarak değiştirebilirsiniz.
Kalp takibinde eğer sizin için önemli değilse kapatabileceğiniz bir başka özellikse yüksek veya düşük değerlere ait atış hızlarındaki uyarı işlemi. Böylelikle arka planda gerçekleşen sağlık ölçümlerini, sayısını ve sıklığını indirerek pil tüketimi de ciddi oranda azaltmış olursunuz. Sağlık takibi haricinde algılanacak etkinliklerin de tamamen kapatılması veya sadece yürüyüş ve koşu gibi belirli seçeneklerle sınırlandırılması en mantıklısı. Çünkü tamamının açık olması durumunda akıllı saatimiz biz işte veya evde olsak bile sürekli arka planda egzersiz kontrolü yapacaktır. Aynı menünün altında yer alan hareketsiz süre uyarılarını da önemsemiyorsanız tamamen kapatabilirsiniz. Ben açıkçası hiçbir zaman saatin belirttiği zamanlarda belirtilen hareketleri yaptığımı hatırlamıyorum. Akıllı saatte kullandığımız uygulamalar ile işimiz bittikten sonra geri tuşu ile sadece ana ekrana dönmüş oluyoruz. Uygulamalar arka planda çalışmaya devam ediyor. Eğer aynı uygulamaları gün içerisinde tekrar kullanmayacaksak direkt kapatabilirsiniz. Bunun için son uygulamaları göster simgesine bastıktan sonra işinize yaramayanları ister tek tek kapatabilir, isterseniz de tümünü kapat seçeneğiyle ilerleyebilirsiniz. Sırada hem mikrofonu hem de sensörleri meşgul eden Bixby akıllı asistan var. Samsung'un asistanının Türkçe dil desteğine de sahip olmadığını düşünürsek boşuna aktif olmasına hiç gerek yok. Bixby'nin uygulama simgesinden en aşağıdaki Settings yani ayarlar menüsüne girerek en üstten Voice Wake Up yani ses ile uyandır sekmesinin kapalı olduğundan emin olun. Akıllı saat internete direkt bağlanmasına gerek kalmadan bu işlemi zaten Bluetooth üzerinden cep telefonuna bağlanarak gerçekleştirebiliyor. Wi-Fi sadece cep telefonu yakınlarda olmadığı zamanlarda devreye giriyor. Dolayısıyla eğer cep telefonunuz zaten gün içerisinde sürekli yanınızdaysa ekstradan Wi-Fi'nin de açık olması hiç gerekmiyor. Bu nedenle direkt kapatabilirsiniz. Wi-Fi haricinde eğer sürekli kullanmıyorsanız konum servislerini de kapatabilir veya sadece ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda açabilirsiniz. Açıkçası bu tip ayarların hızlı panele konulmasının bir sebebi de adı üzerinde pratik bir şekilde ulaşabilmek. Bu nedenle ekranı aşağı sürükleyerek sadece gerektiğinde kolaylıkla açıp kapatabilirsiniz. Hızlı ayarlardan ulaşabileceğiniz bir başka önemli ayar ise akıllı saati uyku moduna almak. Bu modu özellikle akşamları yatarken kullanırsanız ekran sadece düğmeye bastığınızda açılacak. Böylelikle hem boş yere pil tüketmeyecek hem de uyku sırasında saatin ışığından rahatsız olmayacaksınız. Son olarak pil sağlığını koruyabilmek için de akıllı saatin şarjını tamamen bitirmek yerine yaklaşık %30'ların altına düşmeden şarj ederseniz iyi olur. Aynı şekilde sürekli %100'ünü doldurmak yerine %80-90 arası değerlere ulaştığınızda şarjdan çıkarabilirsiniz. Çünkü maalesef Samsung henüz şarj seviyesi %80'e ulaştıktan sonra dolumun yavaşlamasını sağlayan iyileştirilmiş pil şarjını henüz eklemedi. Evet, bölümde bahsettiğim maddelerin sadece yarısını bile uygulayarak yaklaşık 5-6 saat ek süre kazandığımı söyleyebilirim. Sizler de kendi uyarlamalarınıza göre sonuçlarınızı yorumlardan paylaşabilirseniz çok sevinirim. Son olarak videoyu buraya kadar izleyenler arasında abone olmayanlar varsa birazdan şuradan çıkacak logoya basabilir veya şu taraftan da kanaldaki diğer içeriklerime şu ikisinden ulaşabilir. O zaman tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. 5-6 saatlik ek küllenim süresi. Başlangıcı akıllı saatlerin pili en fazla tüketen aşağı sürükleyerek çıkan denetim meselesi. Gün içerisinde yapılan sağlık ölçümlerini ve sağlıklarını ve sıklıklarınızı düşünün.